Merhabalar. Bugün masamızda TUGI MK1881 modelimiz var. Bununla ilgili bir eğitim videosu çekmek istedik. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Overlock'umuzun şu kapağını açtığımız zaman şurada tansiyonlar da dahil olmak üzere ipliklerin geçeceği her yer renklendirilmiş. Kolay bir iplik takımı var. Makinamız 4 iplik. Makinamızda içinden bir tane cımbız çıkıyor. Yedek iğnemiz var. Yağımız çıkıyor. Fırçamız var. Bir tane. Bir de plaka için tornavidamız var. Tabii ki iğneler içinde bir anahtar, alyan anahtarımız var. Şimdi ben 3 iplik olarak başlayıp şu an çift iğne var, 2 iğne var, 4 iplikte. 4 iplikte bırakacağım. 3 iplik dar bir overlock yapmak istersek dıştaki iğneyi mevcut elimizdeki alyan tornavida ile üstteki vidayı gevşelterek çıkartıyoruz. Bunda taban indirip kaldırma kolumuz yan tarafta. Çoğu makinede arkadadır. Bunda şurada bakın yan tarafta bir taban indirip kaldırma kolumuz var. İğnemi çıkardım. Çıkardıktan sonra söktüğüm vidayı tekrar yerine oturtturursam vida çok küçük olduğu için düşmeyecek. Vidayı da kaybetmemiş olacağız. İp takarken şu an 3 ip olduğu için dar yapacağım için en soldakini takmıyorum. Diğer sağdaki 3 ipliği takacağım. Genelde ortadaki iple başlıyoruz iplik takmaya. Şurada bir kancamız var. Tabi bobinliğimizde yukarıya aldık. Sağdan sola doğru şu metal parçanın ipine parçanın altına ipi alıyoruz. Şuradan indiğim zaman aşağı yolu var, kanalı var. Burada bakın yeşil olarak göstermiş. Takılacağı yerler açık. Bunu taktıktan sonra şurada iki rengi de yani bakın burada hem kahverengi hem yeşil var. Bu ipi direkt şöyle aldım ve yukarı çıkıyorum. Yolu açık. Ondan sonra üst lüpere geliyorum. En uygun yere lüperi alıp önden arkaya doğru ipi rahat bir şekilde takabilirsiniz. İplerin takıldığı yerler açıkta. Bu ipi direkt arkaya alıyorum. Sonra alt lüpere ipi takacağım. O da dıştaki ip alt lüpere gidecek. İpi arkadan aldım bobinlikten. Aynı metalin burada bir tane daha var. Alta muhakkak alıyorum. Tansiyon arasından pullardan aşağı indim. Bakın burada kahverengi. Şurada yine ipi takacağım. Yeri gösteriyor. Açıkta. Ve şuna bırakıyorum. Şu haliyle. Şu alttan alıp şuna bıraktım. Sonra şu lüpere gidecek. Bu lüperin arka tarafından takmamız gerekiyor ama arka tarafından elle takmak zor. Onun yerine otomatik bir iplik takıcı var. Aparatımız şu. Yaylı bir parça. Bu yaylı parçanın iki ucu çentikli, kanallı. İpi şu şekilde oturtturuyorum. Ve bu ipi sağ elimle tutup düz bir şekilde şu aparatı yukarıya kadar yani gittiği yere kadar kaldırıp ipi sağa doğru çekiyorum ve aparatı bırakıyorum. Bakın şu an bu ipi lüperin arka tarafına taktı. Aynı lüperi devam edip ön tarafındaki delikten önden arkaya doğru bu ipi de aldım. Bu ipi de şu aradan boşluktan ilk taktığım lüperdeki gibi ipi arka tarafa alıyoruz. İlk etapta ipler birbirine dolanmazsa çok daha iyi olacak. İpi arkaya aldım. Şimdi iğneye takacağım ipimi. Yine üst metalin altına ipi aldım. Tansiyona geldim. Şu düğme ne işe yarıyor? Bu düğme şu an ayak yukarıda olduğu için pullar açıkta. Ama diyelim ayak aşağıdayken altından
ya da ipi çekmeniz gerekiyor. Şu konumda pullar kapalı olduğu için ipi sıkıyor. Şuna basarsak hangi ipi çekeceksem boş bir şekilde çekmeye yarıyor. Yani pulları açıyor bu. Yani tansiyonları boşa çıkarıyor. Tansiyonların pulların arasını açıyor. Taban yukarıdayken pullar kendi açılıyor. Ayak yukarıdayken ipi çekmek istersek o zaman bu tansiyonu, şu parçayı kullanıyoruz. Sola doğru itliyoruz. Kapaklar açıyor diyeyim. İpi de rahat bir şekilde çekmek için. Şöyle geldim. Zaten şurada yönleri, ok yönleri var. Sizi yönlendiriyor. Üstten iç tarafa aldım ipi kancaya. İpin ucunu havlu pütürcüğü keserek ipleri önden arkaya doğru bu ipi de alıyorum. Bütün ipleri bu şekilde arkaya aldıktan sonra tabanı kaldırdım. İplerin fazlalığını şöyle kesebilirsiniz. Şimdi dar ovarlık yapacağım için şu bakın, şurada ovarlığın bir dili var. Örgüyü daraltıp genişletmek için. Bunu en öne alıyorum. Şurada bakın uçta bir ince bir sivri parça var. Buradayken normal. Öne aldım ki ovarlığı dar. Eşarp ovarlığı gibi bir ovarlık yapabileyim. Kapağı kapattım. Sonra bakın Bu şurada ovarlokta da kapakta yine güvenlik sivici var. var. Evet. Şurada bir öndeki yuvarlak düğme bıçakları içeriye ve dışarıya alıyor. Eşarp ovarlığı, dar ovarlık yapacağım için bıçakları da en sola çekeceğim. Bakın şu hareket ettirdikçe şu bıçağı görüyoruz. İçeri dışarı hareket ediyor. Bunu en öne, yani düğmeyi arkaya çevirirsek arkaya doğru, bıçağı sola en dibe çekmiş oluyoruz. Düğmeyi en arkaya çevirdim. Bıçağın ucundaki dili sıfırlamış oldum. Şöyle bir güzel tarafı var bu overlocklarda. Şuradaki bir parça ilave aparatı sola doğru çekip çıkardığımız zaman normal overlockta ya da işte geniş ya da dar overlockta şurada bir çene çıkıyor karşımıza. Bu çenenin içine paça ve kol takıp paça ve kola overlock geçmek istersek bu size bir kolaylık sağlıyor. Yani dikilmiş paçayı buraya geçirip burasının altı boş. Buradan çalışma yapabiliyoruz. Dönüşünü rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Diğer işlerde bu aparatımız takılı. Yerine taktım. En son adım mesafesini de, yani düğme şu. Bunu da sıkacağız. Eşarp ve sık overlock yapmak için. Düğmeyi arkaya doğru alırsak zaten burada gösterge var. Yapılan overlock'un adım mesafesini düşürerek sıkı hale getiriyoruz. Öne doğru alırsak da overlock'u açıyoruz. Normalde ortada, yani 3'ü gösteriyor ama ben eşarp yapacağım için 1-2 diş geriye çektim. Sonra kumaşı altına koyduk. Tabanımızı indirdik. Şimdi bakın yakından da görülürse çok güzel ince eşarp overlock'u yapabiliyoruz. Şu an 3 iple adım mesafesini sıklaştırdık. Çekişini arkadaki düğmeyle overlock tırnağını öne çektik. Bıçakları da sıfırladık. Çok güzel eşarp overlock yaptık. Bu konumdayken 3 iplik ben normal bir overlock yapmak istiyorum dersek öne çektiğim şu dili arkaya doğru itliyorum. Bunu da bıçağı da o dille aynı hizaya gelecek şekilde bıçağı biraz şu düğmeyi öne doğru çevirdiğim zaman bıçağı sağa almış oldum. Normalde olması gereken 3'tü bu. Dişli adım mesafesi. Biz 3 eşarpta biraz sıkmıştık. Bunu da kendi yerine geri aldık. Şu düğmeyi. Ondan sonra kumaşımızı koyup makine bize 3 iplik normal overlock'u 3 iplik klasik dar overlock. Şimdi bu konumda 3 iplik ben geniş overlock yapmak istersem anahtarla şu an takılı olan
iğneyi çıkartıyoruz. İğneyi dışarıya alacağız. Dış tarafa. Çıkardığım vidayı dediğim gibi yine yerine oturtturuyorum. Dıştaki vidayı açıp biraz önce sıkmıştık düşmesin diye. İğnelerimiz klasik. Bir tarafı düz, kesik, ev tipi dikiş makinesi iğnesi. Bu iğneyi bu sefer dış tarafa takacağız. Geçmeyecek gibi tabii yine alyan anahtarıyla vidayı sıkıştırıyoruz. Şöyle kontrol ettim. Alttaki vidayı da yerine tekrar oturtturduk. Tabanı kaldırdım. Bu sefer içteki iğnedeki ipi çıkartıyorum. Dıştaki iğneye giden ipi takıyoruz. Aşağı aldım. Şurada zaten oklar var. Sola aşağı indim. İpi yine kancaya, hemen iğnenin üzerindeki kancaya, önden arkaya doğru da iğneye takıyoruz. Bu ipi de arkaya aldık. Hiçbir yere dolanmasın. Kapağımı kapattım. Hiçbir ayarla oynamıyorum. Sadece iğnenin yerini değiştirdik. İğneyi dışarıya aldık. Şimdi bu da 3 iplik geniş overlock oldu. Hiçbir işlem yapmadan iğneleri değiştirerek dar overlock ve geniş overlock yapabiliyoruz. İlk başta iki iğne vardı. Şimdi ikinci iğnemi de takacağım. 4 iplik dikişli overlock'a geri döneceğiz. Kapağı açtım. İğne iç tarafta, vidası. İğneyi muhakkak yerine yukarıya, yani dayandığı bir nokta var. Oraya kadar oturtturun. İğne aşağıda kalmasın. İğneyi oturtturdum. Kontrol ettim aşağı doğru. Çıkardım ipi, tekrar takıyorum. Ayak yukarıda. Bu yol aynı iki ipin de gittiği. Şurada yine kancaya ipi takıyoruz. Tabanı indirdim. İğnenin deliğini daha rahat görebilmek için. İpi arkaya attık. Kapağımı kapattım. Şurada bakın bir aparat var. Çöp için. Buraya ön tarafa koyduğum zaman orada kilitliyor. Diğer tarafa geçelim. Şimdi bu da 4 iplik dikişli overlock oldu. Üstten görüntüsü bu. Alttan görüntüsü bu. Penye overlock diyelim. Adım mesafesiyle bu makinede oynayacaksak
düğmemiz şu. Arkaya doğru alırsak yapacağımız işi sıklaştırıyoruz. Öne doğru alırsak daha seyrek overlock yapıyoruz. Şu arkadaki bir de duruyor. Bu esnek bir kumaşta overlock geçtiğimiz zaman balonlu gibi durursa o balonu gidermek için kumaşa göre yukarıya ya da aşağı alıyoruz. Ama diğer kumaşın hepsinde bu bir de duruyor. Şurada bir düğmemiz var. Bu düğme bıçakları iptal ediyor. Yani kesmeyi iptal ediyor. Şayet kumaşımın kenarı düz, ben kestirmeden bir overlock geçmek istiyorum dersek, bu şu an ön tarafta. Bunu arka tarafa alırsak buradan bıçağımızı iptal etmiş oluyoruz. Bıçak çalışmıyor. Şimdi bak, burada makineyi çevirmeme rağmen şu an bıçak hareket etmiyor. Bu düğmeden bıçağı düşürdüm. Tekrar düğmeyi öne aldığım zaman bıçağım tekrar devreye geçmiş olacak. Bu şekilde kesecek. Bıçaksız kullanmak istersek o düğmeyi arkaya itlediğimiz zaman bıçağımızı iptal etmiş oluyoruz. Genel olarak makinenin şurada bir düğmemiz var. Bu düğme tabanın baskı ayarı. Yani düğmeyi aşağı doğru çevirirsek mevcut üzerindeki ayağın kumaşın üzerine baskısı artacak. Yukarı doğru çevirirsek daha az basacak kumaşa. Çok oynanacak bir düğme değil. Ama bu taban baskı ayar düğmesi. Şunu söylemiştik, yan tarafta buna bastığım zaman ipi rahat bir şekilde çekmek için kullanacağız. Makine genel olarak bu. Dediğim gibi 4 iplik, gayet de güzel. Şablonu var. İplerin takılışların hepsi renkli. Yanlış bir şey yapmazsınız. İplik takılışları da gayet rahat bir overlock makinesi. Evet, bu modelimiz de bu şekilde. TUGI MK1881. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.